Ben Zafer Ersin Ünlüer, anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. Sizlere yaptığımız işlemin amacını ve yaptığımız işlemi kısaca anlatacağım. Burada bir kere amaç hastanın güvenliğini, tam güvenliğini sağlayarak yapılacak olan iğneleri, lokal iğneleri duyurmamak, mümkün olduğu kadar minimal bir şekilde uyutmak ve ağrısızlık hali sağlamak. Onun için hastamızı önce bu işlemden önce muayene ediyoruz, konsülte ediyoruz. Hem kalp kardiyovasküler hem de solunum sistemi bakımından sıkıca bir muayene ediyoruz, sorguluyoruz. Mesela alerjisi var mı diye soruyoruz. Daha evvel ameliyat olmuş mu? Herhangi bir sıkıntı olmuş mu? Bunları öğreniyoruz. Elektrosunu çekiyoruz, EKG'sini çekiyoruz. Daha sonra da eğer bizim yapacağımız sedasyon ve analjeziye uygunsa operasyon salonuna alıyoruz. Burada ilk önce bir damar yolu açıyoruz. Damar yolu açmamızın nedeni serum takıyoruz. Açmamızın nedeni hem yapacağımız ilaçları oradan kolaylıkla yapmak hem de herhangi bir olumsuz bir durum olduğu zaman müdahale etmek için. Ve ayrıca da bu işlem uzun sürdüğü için sıvı problemi, hastanın sıvı problemi olmaması için de oradan bir miktar may veriyoruz işlem boyunca. Aynı zamanda kan basıncını ölçüyoruz. 5 dakikada bir. Nabzını devamlı takip ediyoruz monitörde. Elektrosunu, kalbin atışlarını orada takip ediyoruz. Bunlardan en az bunlar kadar önemli olan vücudun oksijen miktarını pars oksimetre dediğimiz aletle devamlı ölçüyoruz. Bu bize sedasyonun ve analjezinin derinliği konusunda çok önemli bir kriter sağlamakta. Daha sonra da işleme başlıyoruz. Evvela sedasyon ve analjezi yapacağımız ilaçları arka arkaya yavaşça yapıp herhangi bir problem olup olmadığına dikkat ederek, herhangi bir reaksiyona olup olmadığına dikkat ederek devam ediyoruz. Hastanın rahatladığını kontrol ettikten sonra da lokal işlemine başlatıyoruz. Yani lokal yapılırken ince bir iğneyle birçok defa saçlı deride saç ekeceğimiz yerlere uyuşturmak için. Hasta bunları duymuyor. Yani gerek sedasyon gerekse yaptığımız analjezik ilaçlarla hasta bunu duymuyor. Fakat hiçbir zaman genel anestezi gibi yani tamamen adele gevşemesi ve solunum durması gibi bir şey olmuyor. Böyle bir şeye zaten müsaade etmiyoruz. Güvenli bir şekilde devam ediyoruz. Bu ilaçları biz zaman zaman aralıklı olarak da tekrar ediyoruz. Yani ilaçların etkisi geçtiği zaman lokal anestezide yapıldıktan sonra tekrar ilave lokal anestezi yapılacaksa o lokal anestezinin de iğnelerini duyurmamak için zaman zaman da tekrar ediyoruz. Ama baştan yaptığımız dozlarla operasyon işlemi tamamladığımızda çok sıklıkla görülüyor. Ondan sonra hastamızı bir parça dinlendiriyoruz. Hasta zaten işlem uzun sürdüğü için işlemin sonunda tamamen sedatif ve analjezikler vücuttan çok büyük ölçüde atılmış oluyor ve dolayısıyla hasta rahat bir şekilde, kontrollü bir şekilde ayağa kaldırılıyor, sandalyeye oturtuluyor ve istirahata sevk ediliyor.